gelişmesi yaşanıyor. Bir son dakika gelişmesi ve sizlere anlatacaklarım var. Çok önemli dostlar. 26 Eylül'de evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sevilen şarkıcı Güllü'nün vefatından sonra ilk kez çok ilginç bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 ay önce hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü ve Caner merhaba, merhaba kardeşim. Şarkıcı Güllü 2,5 ay önce hayatını kaybetmişti ve ölümü şüpheli bulunmuştu. Güllü'nün patronu, Güllü'yü son bir sene her hafta sahnesine çıkaran Ferdi Aydın, İstanbul Beyoğlu'ndaki mekanı işleten patronu Ferdi Aydın, benim canlı yayınlarıma katılıp Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra Güllü'nün kendisinin kazayla düştüğüne inanmadığını söylemişti ve Güllü'nün vasiyetini açıklamıştı. Demişti ki, Güllü ablam bana dedi ki bundan birkaç ay evvel, eğer bana bir şey olursa, ölürsem kızım yapmıştır bunu. Bunu kızım yapmıştır. Ferdi, bunu araştır, takip et. Eğer öyle bir şey olursa dedi bana. Bence bunu evlatları yaptı dedi Ferdi Aydın canlı yayında bana. Ve bunu 4 gün arka arkaya yaptığımız canlı yayınlarda tekrarladı Ferdi Aydın. Ve ondan sonra bir dedektif gibi kızının ve oğlunun peşine düştü. Bu olayları araştırdı Ferdi Aydın. Ve gelinen noktada bugün az önce, 2 saat önce Güllü'nün kızı Tuğyan kaçma hazırlıkları yaparken polis tarafından Büyükçekmece'de yakalanıyor ve yanında da Güllü öldüğünden beri hiç ayrılmadığı arkadaşı Sultan. Sultan olduğu halde ellerinde valizleri yurt dışına kaçma hazırlığı içindeyken polisler tarafından yakalandılar arkadaşlar. Eğer masum olsalardı niye kaçma hazırlığı içinde olacaklar? Neden kaçmak isteyecekler? Eğer bir suçları, bir kabahatleri yoksa polisin yaptığı teknik takip, polisin yaptığı fiziki takip ve teknik takip bu ikisinin Güllü'nün kızıyla Sultan'ın telaşlı bir şekilde günlerdir yapılan takipte günlerce bu kaçışa hazırlandıkları tespit edildi. Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçma planı Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takibiyle boşa çıktı arkadaşlar. Bu iki isim polis tarafından hem fiziki olarak hem teknik olarak savcılığın talimatıyla uzun süredir takip ediliyordu ve bazı sayfalarda paylaşılan Tuğyan Ülkem Gülter'in son derece rahat konuşmaları, kaçışla ilgili konuşmaları, bu olayla ilgili ileri geri konuşmaları hep polisin ortam dinlemeleri neticesi kayıt altına alınmıştı arkadaşlar. Polis bunları çok yakından takip ediyordu. Her adımlarını izliyordu arkadaşlar. Ortam dinleniyordu. Dikkatinizi çekerim. Bir ortamın dinlenebilmesi için bu Tuğyan'ın ve Sultan'ın bulundukları ortamın dinlenebilmesi için dikkat ederseniz oradaki konuşmaları, o yayınlanan bazı videolar var. Mesela Ferdi Aydın'ın kendi hesabına yayınladığı video var. Kaldırdı sonra. Ben bir tanesine denk geldim. Birkaç tane. Hatta kendisinin onlarca olduğunu söylüyordu ve her itiraf gelmezse hepsini tek tek yayınlayacağım diyordu Ferdi Aydın. O kayıtlar, o Tuğyan'ın ses kayıtları asla
telefon kaydı değildi arkadaşlar. Telefon dinlemesi değildi. Ortam dinlemesiydi. Ortam dinlemesi nasıl olur? Mesela beni nasıl dinlerler? Orada şu anda burada bu konuşmamı gizli olarak dinlemek isteyenler benim bulunduğum odada masamın altına ya da işte bilgisayarımın içine ya da cep telefonumun içine ya da buradaki herhangi bir eşyanın içine bir alıcı mikrofon şey yerleştirdiler. Bir küçük teyp kayıt aleti yerleştirirler ve benim sesimi kaydederler. Bir böyle olur ortam dinlemesi. Bir de filmlerde görüyoruz. Gizli servislerin yaptığı ortam dinlemeleri var. Pencereye lazer ışını yolluyorlar ve o belli bir sistemle çalışan bir minibüsün içinde, mesela bir apartmanın bir kenarında bir minibüs, içinde teknik ekip görevli, bunlar ajan ve o binadaki herhangi bir kattaki bir odayı dinlemek istiyorlar. O binadaki, o kattaki o odayı görmeleri yeterli. Oranın camına bir lazer ışını yollayarak teknik bir şekilde, tabii onun detaylarını, şu anda teknik detaylarını bilmem mümkün değil. O işin uzmanı değilim. Ancak o odanın içindeki konuşmaları dinleyebiliyorlar. Bütün bu sistemler Türk polisinde olduğunu biliyoruz ve suçlular ne kadar kendilerinden emin olsalar da, ne kadar rahat olsalar da polis onları her ortamda dinleyebiliyor. Her ortamda dinleyebiliyor. Şimdi Güllü'nün ölümünden birinci derecede sorumlu tutulan ama bir türlü başsavcının %100 kanıt, delil bulamadığı için şimdiye kadar hiç gözaltına almadığı kızı ve kızının en yakın arkadaşı Sultan kaçma hazırlığına girişince, henüz daha benim anladığım kadarıyla başsavcının elinde onları ağırlaşmış müebbet hapisle suçlayacak, iddianameye bu şekilde yazacak kadar kuvvetli bir delil henüz yok başsavcının elinde. Olsaydı zaten bu kaçma hareketine girişmeden evvel onları çoktan gözaltına alırdı Sayın Başsavcı. Ama şimdi baktı ki artık Türkiye'yi terk edecekler. O aşamaya geldi iş ve terk ederlerse bu davayı neticelendirmek çok zor artık. Yani ondan sonra elinize kanıt, delil geçse bile yargılayacak zanlı bulamayacaksınız. Çünkü yurt dışına kaçıp izlerini kaybettirmiş olacaklar belki de. Dolayısıyla kaçışı önlemek için onlara operasyon düzenlendi polis marifetiyle, başsavcılığın emriyle ve yakalandılar, gözaltına alındılar. Şimdi gözaltında verecekleri ifadeler çok önemli. İşte şimdi polisin, artık savcının onları misafir gibi, tanık gibi ağırladığı o soruşturmaların bir aşama ötesine geçilecek arkadaşlar. Şimdi zanlı olarak ifadeleri alınacak ve şimdi benim tecrübeme göre, benim yıllardır bu haberleri içinde olmam dolayısıyla, gazetecilik mesleğim süresince benim tecrübeme göre şimdi artık çapraz sorgulamalar başlayacak. Şimdi artık daha onlar için, onları daha zorlayıcı, daha ağır sorgulamalar başlayacak. Daha ağır, daha zorlayıcı derken profesyonelce yapacaklar bunu polisler. Elbette. Yani uyurlarken, mesela gece saat 2'de 3'te uyurlarken 1,5 saatlik, 2 saatlik uyku bile almadan kaldırıp sorguya alacaklar. O uykusuzluk haliyle sorguda verecekleri cevapları polisler dinleyecek ve değerlendirecek. Sonra onlara müsaade edecekler, tekrar gidecekler, nezarette tekrar uyuyacaklar. Bir saat sonra tekrar sorguya alınacaklar. Bu şekilde psikolojik olarak yıpranmaları beklenecek. Bu şekilde psikolojik olarak kendilerinin çökmeleri beklenecek. Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Tabii ki sık sık hastaneye götürülüp hastaneden sağlam olduklarına dair, kendilerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığına dair polisler tarafından, emniyet tarafından sağlıklı olduğuna dair raporlar da alınacak. Çünkü kanun bunu böyle emrediyor. Son dakika haberi olarak
Bu gelişme bütün, haber sitelerinde, bütün, sosyal medyadaki platformlarda yer almaya başladı arkadaşlar. Şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir riskli hareket profili oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbiri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde iletişim analizleri ve konum çözümlemeleri yapılıyordu. Ve Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belli adreslerde kısa süreli yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Şimdi bu Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bir bilgi. Dikkat ederseniz teknik tabirler yer alıyor. Yani, sık sık adres değiştirmeye başlamış, polisin takibinden kurtulmak için. Eee, iii, Tuğyan, polisin takibinden kurtulmak için sık sık, arkadaşıyla beraber, Sultan'la beraber sık sık adres değiştiriyor. İşte, kafaları bu kadar çalışıyor ancak. Fiziki olarak adres değiştirince bir taksiyle, bir arabayla, bir motosikletle bir semtten diğerine geçince ve o semtte de o 1 saat oturup başka bir eve geçince, oradan da başka bir otele geçince zannediyor ki polisin geride onları takip eden polislerin aklını karıştırdı. Bunların aklı bu kadar. Bunların varabileceği, düşünce noktası bu kadar. Onları takip eden polislerin aklını karıştırdı, dikkatini dağıttı, izlerini kaybettirdi. Ya her yerde polisin kontrolünde olan MOBESE kameraları var. MOBESE kameraları devlete hizmet eden, suçluyu, gözetleyen, suçlunun kaçmasını önlemek için kurulmuş, şehirlerin içinde polisin birinci derecede yardımcısı bir teknik alettir MOBESE kameraları. Bu böyle bilinsin. Bu böyle bilinsin. Dolayısıyla, polisin fiziki takibi altında olmanız gerekmez. Zaten polisin her yerde gözü var. MOBESE kameraları, binlerce MOBESE kamerası binlerce polis gözü demek. Bunu bilemiyorlar, bunu göremiyorlar, bunu idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Olağan dışı temas trafiği içine girdi. Ona danışıyor, buna danışıyor, öbürüne danışıyor, avukatına danışıyor, avukatının avukatı, avukatının arkadaşına danışıyor. İşte oradan bir gazeteci eskisine danışıyor. Ondan sonra kendisinden çıkarı olan bir başkasına danışıyor. Uyuşturucu ticareti içinde olduğu iddia ediliyordu bu kızın. Uyuşturucu ticaretinde ortaklık yaptığı insanlara danışıyor, mafyaya danışıyor. Polisin takibinden nasıl kurtulacağını danışıyor. Bütün bu trafikler üzerindeki şüpheyi artırıyor tabii. Kıskaç altında olduğu ve o mengene daralıyor, mengene sıkışıyor. Tuğyan ve Sultan Mengene'nin kıskacı altında kendilerini baskı altında hissediyorlar. Her an kuvvetli bir delil çıkacak aleyhimize ve her an savcı bizi gözaltına alınacak korkusu, endişesiyle biz bu ülkeden artık kaçalım, terk edelim. Zaten e, Ferdi Aydın'ın dinlediği, tespit ettiği ortam dinlemelerinde, yani Ferdi Aydın'a ulaşan ortam dinlemelerinde bunların işte Gürcistan üzerinden kaçma planı vardı, Irak üzerinden kaçma planı vardı, tırın altında kaçma planları vardı, gemiyle kaçma planları vardı. Onlardan birini Büyükçekmece'deki evden çıkarak bir şekilde uygulamaya koyacaklardı. Ancak polis tabii ki bunların hepsini dinlediği için, aylardır dinlendikleri için, Güllü'nün ölümünden bu yana dinlendikleri ve takip edildikleri için eee, bütün gelişmelerden polisin haberi vardı. Yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Tuğyan Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi. İki isim eşgüdümlü hareket ediyor, hazırlık yapıyorlar. Yani ikisi de Türkiye'yi terk edecek şekilde geride kalanlarla, yakınlarıyla artık varsa vedalaşıyorlar. İşte ona göre alışverişlerini yapıyorlar. Ona göre valizlerini hazırlıyorlar. Gidecekleri yer sıcak, soğuk. Ona göre yanlarına kazak, şu bu filan, hepsi, bunların hepsi polisin takibinde, polisin not ettiği konular. Derinleştirildi demek
Bütün detaylara polis dikkat ediyor, önem veriyor demek. Kaçış planları kesinleşti ve savcı gözaltı talimatı verdi arkadaşlar. Artık bu son aşama. Yakalanmadan önceki son aşama ne zaman gerçekleşti? Bu akşam saat 18 sıralarında bu gözaltı talimatı savcı tarafından verildi. Kritik aşama bu akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari bilgiler ve teknik bilgiler, polisten alınan bilgileri anlatıyorum size. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz derhal gözaltı talimatı verdi. Derhal gözaltına alınmaları talimatını verdi. Talimatın ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şüphelilerin bulunduğu güzergahı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti. Tabii ki İstanbul sınırları içinde Büyükçekmece. Firar girişimine ilişkin son hamle ise polisin son hamlesi ise arkadaşlar saat 21.45'te geldi. Yani az önce. Yalova asayiş ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri netleştirilen iki kadın İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Oh canıma değsin. Gözaltı işleminin şüphelilerin harekete hazırlandığı dakikalarda yapılması kaçış planını tamamen boşa çıkardı. Eğer kaçsalardı var ya, eğer Türkiye'yi terk etselerdi var ya, istediği kadar sayın savcı delil bulsun. Bunlar işledi, itti, katil diye. Bunları geri getirmek de çok zordu artık. Kırmızı bülten çıkaracaksın, hangi ülkede olduğunu tespit edeceksin, oradan başka bir yere kaçmalarını önleyeceksin, başka ülke kaçarlarsa nasıl yakalayacaksın, getireceksin. Kimi yargılayacaksın, kimi hapse atacaksın. Kim vurduya gidecekti rahmetli. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti ve İstanbul'da toprağa verilmişti. Ferdi Aydın bana bağlandı. Benim yayınımda, benim YouTube kanalımdaki yayında demişti ki Bilal abi bana Güllü ablamın vasiyeti, ben ölürsem bunu kızım yapmıştır, evlatlarım yapmıştır, kızım yapmıştır. Özellikle kızından bildi. Lütfen bu işin peşini bırakma. Bana bir şey olursa demiş. Ölmeden birkaç ay önce kızının kendisini öldüreceğini çünkü söylüyordu zaten. Söylüyordu, annesinin yüzüne de söylüyordu. İşte o Bircan ablasına da söylüyordu. Komşusuna da söylüyormuş. Yalova'da bilmeyen yok ki. Karşıdaki taksi durağında çalışan kadıncağız söylüyor. Sabah durağa geldim diyor. O durağı yöneten kadın. Sabah geldim durağa 8'de diyor. Ondan sonra bana dediler ki Güllü abla gece düştü öldü. Yapmayın ya. Kızı yapmıştır mutlaka. Oradan 5. kattan 6. kattan evinden düştü öldü. Kızı atmıştır mutlaka dedim diyor kadın. Yalova'da bilmeyen yoktu ki. Kızının annesiyle uğraştığını, annesini öldürmek istediğini. Yazık günahtır. Tabii ki bu ortaya çıksın. Eğer kızı bu kaçış planı içinde olmasaydı belki de cinayeti onun işlediği, onun suçlu olduğu hiçbir şekilde belki de ispat edilemeyecekti biliyor musunuz? Böyle yüksekten düşmelerde çok zor oluyor çünkü ispat etmek. Çok zor oluyor. Şimdi kaçınca demek ki senin bir suçun var ki sen kaçtın. Demek ki sen bir şey yaptın ki kaçtın. Kaçmak istedin. Gel bakalım şimdi ifadeye. Şimdi polisin yöntemleri ifade yöntemleri başlıyor. Şimdi polis kendi usulünce çapraz sorguda bunların iyice zayıflamasını, iyice dimağlarının yorgun düşmesini bekleyip artık itiraf ettirme yoluna gidecek bunları. Özellikle Irmak'ın çabuk çözüleceği, Irmak demişim o Sultan'ın çabuk çözülebileceği iddia ediliyor arkadaşlar. Çabuk çözülebileceği iddia ediliyor. Tabii ki şunu da söylemem gerekiyor. Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur. Masumiyet karinesi diye bir şey var hukukta ve ne kadar bütün şüpheler üzerinde olsa da ne kadar cinayet şüphelisi olarak şu anda zanlı durumda, gözaltı durumunda olsa da
Güllü'nün kızı ve Sultan'la ilgili paylaşımlarınızda lütfen bu masumiyet karinesine dikkat edelim arkadaşlar. Evet, biliyorum çok öfkelisiniz. Evet, biliyorum, Güllü'ye çok yazık oldu. Evet, biliyorum hiçbir evlat annesine bu şekilde bir son düşünmezdi. Fakat suçlu oldukları ispat edilmedi, henüz ispat edilmedi. Her ne kadar kaçarken yakalanmış olsalar da daha bir, suçlu olduklarını ispat edecek bir delil henüz mahkemeye sunulmadı ya da onlardan bir itiraf gelmedi. Lütfen sabırlı olalım ve bu süre içinde masumiyet karinesine, özen gösterelim arkadaşlar. Lütfen sabırlı olalım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki, beni takip ediyorsunuz, beni izliyorsunuz. Bu konuda yarın da elbette gelişmeler olacak ve yeni videolar çekeceğim dostlar. Sizlerden gelen sorulara bakayım. Allah devletimize güç kuvvet versin inşallah. Amin. Arkadaşından gelecek büyük ihtimalle itiraf gelecek öyle diyor bir arkadaşım. Sedat burada, Gülay burada, Caner burada, moderatörüm ve benim abonem, özel üyem. Ahmet Saral, Deccal çürüsün içeride. Gerçekten güllü kız yapmış diyor Zülalak. Biz de seni çok seviyoruz Bilal abi diyor Gökçe. Gülçin hadi görüşürüz diyen kim diyor. İşte bunların hepsi şimdi artık arkadaşlar. Şimdi eldeki deliller artık yavaş yavaş savcı tarafından da dosyaya işlenecek. Elde delil var ki kasten adam öldürmekten alındılar. Şimdi kaçmaları önlensin diye alındılar. Kaçsalardı bu sefer artık yargılayacak kimse yoktu. Kaçmamaları için alındılar. Bakın bu ayrıntı çok önemli. Elde delil, kuvvetli delil olsaydı dün alınırlardı, evvelsi gün alınırlardı, 10 gün evvel alınırlardı, 3 saat evvel alınırlardı. Kaçıyorlar, arabaya binip Bulgaristan sınırına, Yunanistan sınırına ya da Karadeniz'e, Romanya'ya gidecek bir gemiye geçecekler. Bunu önlemek için yakalandılar. Anlatabiliyor muyum? Bu farkı çok iyi anlayın. Bu farkı çok iyi anlamanız gerekiyor. Fakat kaçmaları da suçlu oldukları şüphesini daha da büyüttü şimdi. Suçlu olmasalar niye kaçacaklar? Neden kaçsınlar? Şimdi savcının eli daha kuvvetlendi. Ancak şimdi sayın savcının da onların suçlu olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Kaçmaya çalışmaları bunun ispatı değil. Bunu iyi bilin. Kaçmaya çalışmaları %100 bunun bir cinayet olduğunu ve cinayeti de Tuğyan'la Sultan'ın işlediğine dair bir ispat değil. Sıkıldım baskıdan. Bütün Türk halkı üzerime geldi. Bunaldım. Kafayı yiyecektim. Problemlerim var kendimle. Ben de yurt dışına gideyim, uzaklaşayım, kurtulayım bu baskıdan diye düşündüm de diyebilirler. İhtimal ki böyle diyecekler zaten. Öldürdük de onun için kaçıyorduk der mi? Derse zaten itiraf. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet ne demek biliyor musunuz? Hiç hapisten çıkmıyorsun, hapiste ölüyorsun. Ve tek bir hücrede, 3 metrekare bir hücrede yaşıyorsun ve orada ölüyorsun. Gün yüzüne de çıkarmıyorlar seni. Haftada bir güneşlenmeye de çıkamıyorsun. Evet, TÜBİTAK'tan gelecek deliller henüz herhalde o TÜBİTAK'ta da suçlu olduklarını gösterecek kadar kuvvetli bir delil çıkamadı herhalde. Bilirkişi ölçümlerinde de çıkamadı. Çıksaydı savcı onunla zaten bunları gözaltına alırdı. Bunlar kaçacakları için, kaçma hamlesi yaptıkları için yakalandılar, gözaltına alındılar. Bu farkı unutmayalım. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar, saygılar beraber inşallah çıkmasınlar, orada çürüsünler. Fatma, Ahmet Saral, eskiden olsa çapraz doğru okur. Şimdi yine çapraz sorgu var. Şimdi bundan sonra o uygulanacaktır. Menajer de var mı? Menajer yok ama bu suça iştirak eden birçok insan var arkadaşlar. Birçok insan var. Bu suça iştirak eden, yani bilip de yataklık yapan, gizleyen, Tuğya'nın bu suçu işlediğini bilip de ona fikren destek olan, yol gösteren insanlar olduğunu zannediyorum. Bu davayı takip ettiğim, dosyayı takip ettiğim süre içinde bendeki izlenim, o kişiler de eğer itiraf gelirse ve eğer
deliller, kuvvetli deliller bulunursa o kişiler de gözaltına alınacaklar ve onlar da tutuklanıp yargılanacaklar. Sultan itiraf ederdi, çok baskı gördü Tuğyan'dan. Şimdi Sultan artık Tuğyan'la ayrılıyor. Nezarette, şimdi polisin elinde ve tutuklanıp cezaevine de girebilirler şimdi. Nezarette, sorgulanacaklar, poliste gözaltında sorgulanacaklar. Sonra savcıya çıkarılacaklar. Savcı büyük bir ihtimalle kaçma şüpheleri olduğu için tutuklayacak. Tutuklayacak ve tutuklu olarak bu soruşturma devam edecek. Savcı bir yandan da iddianamesini hazırlayacak ama acele etmeyecektir iddianame hazırlamak için. İtirafın gelmesini bekleyecektir ya da kuvvetli bir delilin gelmesini bekleyecektir. Bakın bugüne kadar bunu Tuğyan yapmıştır diyen o kadar çok insan oldu ki, değil mi? Son günlerde özellikle. Bircan'la başladı ve Çağrı Bey miydi o? Çağrı Bey'le devam etti. Bircan ve Çağrı Bey'le devam etti. Bunu Tuğyan yaptı. Zaten annesini öldürmek istediğini devamlı söylüyordu şeklinde. Onlardan savcıya ifadeler verildi ve sonra başka kişiler de, evet, Bircan bunu hep söylüyordu. Annesini öldürmek istediğini hep söylüyordu. Bunu Bircan yaptı, %100 Bircan yaptı diye başka kişiler de savcıya ifade verdiler. En son aynı apartmanda oturan bir komşu korkusundan ismini falan gizledi. O komşu da itiraf etti. Bunu Bircan yaptı, %100 Bircan yaptı diye. O komşu da ifade verdi. Dolayısıyla ama bunlar yeterli değil. Bunlarla işte olmuyor. Müebbet hapiste bunlarla müebbet hapis cezası veremiyorsun. Bakın, çok kuvvetli bir avukatın sözlerini okuyorum size. Çok kuvvetli, bu işleri çok iyi bilen bir avukat. Savcı hukuken en doğrusunu yapıyor dedi. Bundan 2 gün evvel bu avukat bu açıklamayı yaptı. Mesela sabıkalı bir hırsız yine hırsızlık yapacak. Hatta WhatsApp'tan bunu arkadaşına yazmış. Hırsızlık yapacağım, orayı gidip soyacağım. Ama son anda tövbe edeceği tutuyor. Ve o günde orada bir hırsızlık oluyor. Şimdi sırf bu kişinin WhatsApp yazışmalarına dayanarak, önceki geçmiş yaşantısına bakarak, daha evvel kötü niyetli olduğuna bakarak bu hırsızlığı o kişi yapmıştır dersek olmaz. Çünkü o yapmadı. Anlatabiliyor muyum? Bu ihtimali savcı düşünmek zorunda. Çünkü o öldürmemiş olabilir. Bunun aksini ispat edecek bir delili yok savcının. Bir insanı kasten ve tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek nitelikte, bakın tekrar okuyorum. Burada bir insan dediğimiz Güllü. Güllü'yü kasten ve tasarlayarak öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek nitelikte delil yok. Çünkü insan kendi maddi manevi varlığını geliştirebilen, yön değiştirebilen bir varlıktır. Dolayısıyla sırf geçmişteki niyeti göz önüne alınarak bir kişiyi tutuklayamayız. Ben annemi öldüreceğim diyor ama 3 ay evvel söylemiştim diyor. O Bircan'a attığı mesaj 3 ay evveldi diyor. Hep bunu ısrarla söylüyor, 3 ay evveldi diyor. Burada benim danıştığım hukukçu da diyor ki, çünkü insan kendi maddi manevi varlığını geliştirebilen, yön değiştirebilen bir varlıktır. Dolayısıyla sırf geçmişteki niyeti göz önüne alınarak bir kişiyi tutuklayamayız. Hatta burada savcıyı kutlamak lazım. Gaza gelmedi. Eğer yeterli delil bulunamazsa bu dosya çözümlenmeden kapatılacaktır. Bu dosya çözümlenmeden kapatılacaktır. Ama buna Güllü'nün kızı Tuğyan ve Sultan izin vermediler. Kendileri kaçma girişiminde bulunarak üzerlerine çok büyük şüphe çektiler. Suçlu olabilecekleri ihtimalini çok kuvvetlendirdiler. Evet dostlar. Bakalım şimdi bundan sonraki gelişmeler bu konuda nasıl olacak? İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Yarın bu konudaki yayınlarıma devam edeceğim. Sevgiler sunuyorum hepinize.